Merhaba arkadaşlar. Bir bitmiş deterjan plastik kutularının dönüşüm çalışmasında yine birlikteyiz. Bu projemizde de yine deterjan kutularından saksı, vazo ve benzeri çalışmalar yapacağız. Bu plastik deterjan kutumuz saksı olmak için fazla ince olduğu için bunu vazo olarak yapacağız. Şu ağız kısmını kesip düzleyeceğiz. Şöyle ayırdık. Bundan 2 tane var. Buna da aynı işlemi uygulayacağız. Bu deterjan kutumuzda oldukça ince olduğu için saksı olarak da yine kullanılabilir küçük kaktüsler veya küçük sarmaşıklar için. Ben bunu vazo olarak yapmayı tercih ediyorum. Yine şu kısmı çıkaracağım tabii. Son saksı kabımız da bitti. Dilerseniz siz bunların altını delerek toprakla direkt kullanabilirsiniz. Ben bunun içine saksı yerleştirmeyi düşündüğüm için alt kısmını delmedim. Bu şekilde bıraktım.
Saksımızın şekillerini vermek için son çalışmaya başlayalım. Bu geçen çalışmadan kalan evalar vardı. Onları burada değerlendirelim. Hızlı yapıştırıcı kullanıyorum. Dikkatli bir şekilde yerleştiriyorum. Oluşturduğumuz saksının arka yüzüne de şu şekilde elimizde kalan eva kırpıntılarını yerleştiriyoruz. Aynı işlemi bu saksımız için de yapacağız. Elimizde nasıl kırpıntılar kaldıysa gelişi güzel yerleştiriyoruz. Sıra geldi sulandırılmış akrilik boya ile. Şöyle göstereyim. Üst kısmında çalışma yapacağız. İkinci saksımızın da yapıştırma işlemine başlayalım. Vazomuzu yaparken kullanacağımız malzemeler önceden evadan kestiğimiz çiçekler, gazete ve ahşap tutkalı. İyice tek sıra olacak şekilde sürelim. Kutunun bu şekli hoşuma gittiği için kulpu aynı şekilde kalsın. Aynı işlemi diğer deterjan kutumuza da uyguluyoruz. En az 12 saat kurumaya bırakalım ki üzerine boya uygulayacağız. Hatta son vazo yapacağımız deterjan kutumuzu beyaz renk olarak kullanacağım. Diğerlerini renkli boyalara boyayacağım için gazeteyle kapladım. Bu beyaz olacağı için beyaz peçeteyle, havlu kağıt peçeteyle. Modern bir vazo şeklini aldı. Kurumaya bırakacağız. Sonra tek kat yine aynı işlemi uygulayacağız. Kaplama işini bitirdik. Şimdi yapışkanı tekrar havlu kağıdın üzerine süreceğiz. Kurumaya bırakalım.
Dokusunu görmeniz için şöyle bu kısma işlem yapacağım için düz bıraktım. Gösteriyorum. Bakın ne kadar değişti. Evet, alçımızı hazırlıyoruz. Suyla alçıyı karıştırıyoruz. Müzisyenleri çok güzel bir müzik çalıyorlar şu an. Müzik ziyafeti eşliğinde çektik videomuzu. Bu bölümünü çok hoşuma gitti. Sağ olsunlar, çok güzel müzik sesi geliyor. Geldik 3. ve sonuncu vazomuzun içine alçı doldurmaya. Evet arkadaşlar, içine alçı doldurduğumuz vazolarımızın ağırlık yapması için çok güzel kurudu. Şimdi sıra geldi vazolarımızın üzerine yapacağımız işlemlere. Bu çiçekleri bu vazoların üzerine uygulayacağım. Bu vazonun üzerine ise insan yüzü uygulayacağım. Bunun için ölçümü alıyorum. Şöyle ortayı işaretleyeyim. Orta şu şekilde. Burun şuraya gelecek. Ve kaş. Şöyle şurası şurada keselim burunun ölçüsünü ve dudak yapacağız şuraya. Bunun ortasından başlayalım. Göz kapağı yapacağım. Şöyle. Şimdi EBA'yı bu ölçülere göre kesip uygulayacağım. EBA'nın üzerinde tekrar yüz ölçüsünü belirliyorum ve çizmeye başladım. Şöyle kirpikleri de olsun şöyle. Bu. Ve şu kısma da dudak ölçüsünü almıştım şurada. Şu kadar dudak ölçüsü. Bu da dudak. Şimdi keselim. Çizdiklerimin hepsini ayrı ayrı çekip çıkaracağım yerinden. Önce şöyle genel haliyle çıkarayım. Evet. Gözü de alalım şöyle. Yüzümüz tamamlandı. Şöyle göstereyim. Sıra geldi bu vazomuzun çiçeğini yapıştırmaya. Şu bölgeyi kullanacağız. Şöyle bir şey deneyeceğim. Bakalım. Evet, tuttu. Onun üzerine yapıştıracağız. Böyle kabarık dursun diye.
kuvvetli bir yapıştırıcı. Onun için çok dikkatli sürüyorum. Diğeri de yine aynı şekilde çiçek yapıştıracağım. Çiçekler yapıştı. Ve de yüzümüzde bu şekilde. Boya için kullanacağım renkler beyaz, alaçatı, yeşil ve de mat vernik. Yaldız için de altın rengi seçiyorum. Bunun için beyaz sprey boya kullanacağım. Diğer vazomuzu sulandırılmış akrilik boya ile kullanacağız. İlk kat şu çiçeklerin üstünden bir gideyim. Beyaz ile. İlk vazomuzu alaçatı sulandırılmış akrilik boya ile boyayacağım. Alaçatı renginin bakın şimdiden gerçekten fark etti. Bittikten sonra şu alt kısmı da boyayacağız. Önce bu bölümleri halledelim. Sıra geldi üçüncü ve sonuncu vazomuzu boyamaya. Bunun için ben yeşil seçtim. Yeşili güzel oldu. Yaldız, altın renkli yaldız yapacağım. Çiçeklerimizi belirginleştirelim öncelikle. Şu kısımlara da katlı kısımlara sadece kuru süpürme tekniği, yani su almadan yaldızı şöyle yedireceğim. İkinci vazomuzun da yaldızlarını yapalım. Üçüncü vazomuz alaçatı rengindeydi. Alaçatı rengine ben bakır tonunu çok yakıştırıyorum. Dolayısıyla bu çiçek ve çıkıntıları bakır tonunda yapacağız.
Çalışmamızın daha sonuna geldik. Bu çalışmamızda plastik atıl deterjan kutularını saksılara ve vazolara dönüştürdük. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın.